Tarçın yanıma gelebilirsin. Tarçın canlı yayın başladı, gel yanıma. Merak ediyorlar, seni de görsünler Tarçın. Tarçın'ı görmek istiyor musunuz yayında? Tarçın Bey, gel. Tarçın Bey, seni de görmek istiyorlar yayında. Gelir misin yanıma? Gel. Gel bakayım. Şimdi gelecek insanlar yayına. Hadi gel sen de yanıma. Tarçın. Neredesiniz? Aa, geldiniz. Mis gelmiş. Yalı Çapkını falan. Hep sen ilk geliyorsun ya. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Banu Kavaş da bak, o da ilk gelenlerden. Hoş geldin Banu. Mert çok görmek istiyorum. Afra'yı ve Mert'i diyor. Yalı Çapkını fan. Kadir. Geldi mi Tarçın? Gel. Gel kucağıma. Gel. Seni görmek istiyorlar. Gel. Tarçı geldi beyler bayanlar. Tarçı geldi. Tarçı burada. Selam Bilal abi diyor Havva. Merhaba Havva. Sito ben de diyor. Zerrin de burada. Yo, Zerrin değil. Zerina. Haysi selam. Sana parfüm mü sıktılar Tarçın? Kim sıktı yavrum? Çok güzel kokuyorsun. Yalı Çapkını fan. Flower. Aynur Tunçel. Çiğdem. Abi öyle bir şey yok dedi. Mert, anlatır mısın ne olduğunu? Elmettin Mehmet. Merhaba abi. Elmira. Selamlar. Çiğdem. Çiğdem diyor ki başlıklarını değiştir, vallahi komik diyor. Ne yapayım ya, onlar komikse? Onlar komik o. Baba beni ısıracaktı. Evet. Yani başlıkların komik olması değil, o başlıkları yaratanlar komiklik yaparsa ben de bir gazeteci olarak yayınıma başlık seçerken en ilginç konuyu seçmeye gayret ediyorum tabii, dikkat çeksin diye. Sabihi Mehmedo selam diyor. Peki. Elmettin Mehmetli abi, bence Mert Afra'yı seviyor diyor. Gözü onda diyor. Flower öyle bir şey yok dedi. Yani peki Mert ve Afra konusunu konuşacağız arkadaşlar. Konuşacağız o konuyu. Ama öncelikle bu Jennifer Lopez meselesi nedir? Jennifer Lopez'in Antalya konserinde onunla fotoğraf çektirmek için, selfie çektirmek için insanlar birer milyon lira ödemişler önceden. Yani önceden denmiş ki bu davetiye bilet alınırken denilmiş ki eğer konser sonrası kuliste Jennifer Lopez'le fotoğraf çektirmek isterseniz bu mümkün. Bunu yapıyoruz, sağlıyoruz. Ama bunun bir ücreti var. Ne kadar ücret? 1 milyon lira. 1 milyon lirayı peşin olarak yatırıyorsunuz. Ve böyle 50 kişilik bir listeyi kabul etmiş Jennifer Lopez. Ancak 50 kişiyi demiş şey yapabilirim. Yani onlara vakit ayırabilirim. Ve baksanıza, Jennifer Lopez dünyanın en çok kazanan starlarından biri, şarkıcılarından biri. Yıllardır zirvede. Yani 3-5 isim sayabiliriz. Onlardan biri de Jennifer Lopez. Elbette 1 milyon liranın hepsi ona gitmemiştir ama yine nereden bakarsanız 700 bin lira gibi bir para, işte %20 bir menajere gitse, %10 başka birisine gitse yine 700 bin lirası kişi başına Jennifer Lopez'in cebine gitmiştir diye düşünüyorum. Fakat yani bir ünlüyle selfie çektirmek için bu paralar verilir mi arkadaşlar? Bizden bazı isimler söylediler. Seda Bakan, oyuncu Seda Bakan mesela bu 1 milyon lirayı vermiş ve çektirmiş. Hande Soral, İsmail Demirci, Bensu Soral. Ya sizler zaten kendiniz
şöhretsiniz? Nedir bu kompleks? Neden bir başka ünlüyle görüntü fotoğraf çektirmek için bu para? Ya bedava olsa anlarım. Jennifer Lopez'le karşılaşırsın, bir şekilde tanışırsın, yan yana gelip fotoğrafını çektirmek istersin. Bir hatıra olsun. Ama üstte 1 milyon lira vermek. Bu bir kompleks. Yani buna hiç gerek yok. Böyle bir şeye gerek yok. Ya yardım et. Yardım et deseler, bir fakire, fukaraya yardım et deseler, bu 1 milyon lirayı selfie için, 2 saniyelik görüntü, fotoğraf için verenler fakire, fukaraya o paraları vermezler asla. Bırakın onu, onun 1/10'ını vermezler. Bu konuda Instagram, Bilal Özcan Official Instagram hesabımda çok çarpıcı bir video yayınladım. Bir 40 saniyelik. İzlemenizi isterim. Orada bayağı hak ettikleri lafları aldılar benden. Jennifer Lopez'e 1'er milyon lira bayılanlar. Bunların içinde tabii ki hepsi ünlü şarkıcı ya da oyuncu değil bu parayı verenler. Aralarında sosyeteden isimler de var. İş adamı karıları da var. Var. Aşağı yukarı bir 100 kişi kadar da liste dışı kalmış. Biz niye çektiremiyoruz? Bizden niye bu parayı almıyorsunuz? Bizim paramız geçmiyor mu diye. Yok demişler. Jennifer Lopez vakit ayıramayacağını söyledi. Ancak 50 kişiye. İşe bakar mısınız? Peki Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu böyle bir organizasyon içinde olsa ve kişi başı 1 milyon lira tabii ki değil de 10'ar bin lira isteseler, bize fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarımızdan 10'ar bin lira karşılığı, kendileri söylemez de menajerlerine söyletirler. Bu imkanı tanıyoruz deseler, kimler fotoğraf çektirir, 10'ar bin lira verir? Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir. Kimler? Yazın göreyim. Ben veririm diyor. Yalı Çapkını falan ben veririm diyor. Neden ya? Neden 10 bin lira az para mı ya? 10 bin lira ama 10 bin lira karşılığında çok şey mi alacağım diyorsun? Yani çok mutlu mu olacağım diyorsun? Onun için mi verirsin? Afra Saraçoğlu'nu seviyorsan mesela onunla yan yana bir fotoğraf çektirme imkanı. Ha? Mert'i seviyorsan Mert'le yan yana. Öyle mi? İyi yayınlar dedi Miraç. Miraç sağ ol. Afram yazıyor hepsi. Konuşacağız. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Süper Zeytin. Bilal Özcan TV'nin reklamını yapıyor. Abonelik topluyorum. Selam abi diyor. Süper Zeytin, çok teşekkür ediyorum. Konuyu açtığın için söyleyeyim o zaman. Bir kere lütfen beğen yapın. 30 kişi mi sadece beğen yapan? Aşk olsun. Aşk olsun. Tarçın Hidayet geldi. Hidayet denizden geldi. Şebnem de denizden geldi. Şebnem'le Hidayet denizden geldi. Bodrum'dayız, Gündoğan'dayız. Onlar denizin keyfini çıkarıyorlar. Ben burada çalışıyorum. Evet Tarçın, beni bırakma Tarçın, gel buraya. Necla da geldi, kayınvalidem. Evet, herkes denizden geliyor. Ben burada çalışmaya devam ediyorum. YouTube sevmedi elimi. Bilgisayarı. Evet, şimdi ayarlayayım tekrar. Buradasınız değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet, kimler? Gereksiz herkese fotoğrafı olan dedi. Lütfen beğeniyorsanız yayınlarımı, benim motive olabilmem için lütfen beğen yapın. Gözüm ara sıra oraya kaydığı zaman arkadaşlarımın birlikte olduğum insanların beni beğeniyle takip ettiğini görünce mutlu oluyorum elbette. Ama göremezsem hüzün olur. Lütfen eğer beğeniyorsanız tabii ya, zorla kimse kimseye beğendiremez. Yalı Çapkını falan parayı verirdim, çok mutlu olurdum diyor. Verir miydin hakikaten? 10 bin lira dedim ya. Jennifer Lopez gibi 1 milyon lira demedim ama 10 bin lira da iyi bir para ya. Yalı Çapkını falan. Hangisine verirdin? Kime verirdin? Mert Ramazan Demir için mi, Afra için mi? Yoksa ikisine birden mi verirdin?
Bilal abi Mert Afra'yı o kadar çok seviyor ki yani köpek adına bile onun adını ilk şehri gittiler koymuş. O zaman ilk tatile gittiler. Ya evet, Lizbon'a gitmişlerdi. Lizbon'u gördünüz mü bu arada? Tavsiye ederim. Ben dünyayı gezdim birkaç kere. Televizyoncu ve gazeteci olarak mesleğimin imkanlarıyla çok şükür. Onun için zaten uçak korkusunu yendim ben 18 yaşında. Bana doktor sormuştu, psikiyatrist. Allah rahmet eylesin. Beni uçak korkusunu yendiren doktorum rahmetli oldu. Esat Oğuz Göktepe. O zaman uzman doktordu. Rahmetli olduğunda profesördü. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi kürsü başkanıydı. Hayata veda ettiğinde. Bana sormuştu, Bilal, ben 18 yaşında bir muhabirim. Üniversiteye yeni girmişim ve babamın sayesinde onun tanıdığı bir gazete patronuna babam rica etmişti. Oğlum bu mesleği çok seviyor. Okula da girdi, üniversitesine de girdi. Şimdiden başlamak istiyor. Hem okuyacak hem çalışacak. Kırmamıştı babamı patron. Beni başlatmıştı. Esat abi sormuştu, Bilal niye uçak korkusunu yenmek istiyorsun diye. Uçakta çok kötü bir şey yaşamıştım. Anlatırım sonra. Esat abi ben dedim ona, doktoruma, çok iyi bir gazeteci olacağım. Mesleğimi çok seviyorum ve bütün dünyayı gezeceğim demiştim. Onun için bu korkuyu yenmek istiyorum. O zaman dedi bunu başaracaksın. Tedavi etti beni. Çok 6 ay süren bir tedaviydi. 1 ayı hastanede yattım, inanmazsınız. Ve sonra birlikte İzmir'e uçtuk doktorumla. İzmir'de onun bir düğünü vardı bir akrabasının. İzmir'in ileri gelenlerinden de Esat abinin sülalesi. Çok güzel bir düğüne götürdü beni. Dönüşte yine beraber geldik. Öyle başladı uçak korkusunu yenmem. Sonra ben arkadaşlar meslekte ilerledikçe mesela Japonya'ya gidiyordum görevli olarak mesleğim gereği. Japonya'dan o zaman cep telefonları o ülkede ayrıydı, orada ayrıydı. Türkiye ile aynı sistemde değildi. Hemen bir ankesörlü telefondan kart alıyordum. Ankesörlü telefondan kartla Esat abiyi arıyordum. Saatleri ayarlayıp. Esat abi ben Tokyo'dayım. Uçakla geldim. Esat abi uçakla geldim. 12 saat uçtum. Karşıdan kahkahasını duyuyordum doktorumun. O kadar hoşuna gidiyordu. Hiç korkmadım Esat abi. Tek başıma geldim. Sonra Amerika'ya gidiyordum mesela. Los Angeles'tan tekrar arıyordum doktorumu. Esat abi Los Angeles'tayım Esat abi. Çok yoğun seyahatli bir programdı yaptığımız paparazzi programı. Dünyada nerede magazin varsa paparazzi oradadır sloganımız. Mars'ta varsa Mars'a da gideriz sloganımız. Nereye gitsem her hafta bir ülkedeydim. Doktorumu arıyordum. Çok mutlu oluyordum. Nereden geldik buraya? Mert Ramazan Demir mi konuşuyorduk? Afra Saraçoğlu mu konuşuyorduk? Afra'nın dünyam sevdiren. Ya ama beğen yapmıyorsunuz gibi geliyor bana arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Sorularınızı hazırladınız mı? Konuşacağız. Bu Bursa'daki yangın hala devam ediyor. Onun dışında bütün yangınlar bitti ülkemizde biliyor musunuz? Çok şükür orman yangınları. Ya yakmayın Allah aşkına yenisini yapmayın. Bursa Tarım ve Orman Bakanı açıkladı. Bursa yangını dışında İbrahim Yumaklı, Harmancık'taki yangın dışında orada da 5 uçak 30 helikopter düşünebiliyor musunuz? Yangınla mücadele ediyor ve 800'den fazla da kara aracı yangınla mücadele ediyor. Ne kadar geniş bir yangın, ne kadar etkili bir yangın. Son 24 saatte ülkemizde 55 ayrı yerde orman yangını başlamış ve hepsi söndürülmüş, kontrol altına alınmış. Ancak bu Bursa'daki yangın devam ediyor ve Bursa'daki bu devam eden yangını arkadaşlar ateşleyen, çıkaran birisi görülmüş. Vatandaşlar görmüşler Harmancık'ta. Dün konuşmuştuk. Bursa'da bir başka yerde bir FETÖ'cü yangın başlattı diye, bidonla benzin alıp yangın başlattı diye. Yine Bursa'da ve o FETÖ'cünün birlikte çalıştığı, görev yaptığı, yani bu işleri yaptığı
suç işlediği, arkadaşları olduğu ihbarı üzerine jandarmanın, polisin geniş bir araştırmaya giriştiği söyleniyordu. İşte onlardan birini vatandaşlar görmüş, jandarma peşine takılmış ama kaçmış. Fakat kameralarda görüntüsü varmış adamın. Adamı görüntülemeyi başarmışlar cep telefonlarıyla kaçarken. Şimdi her yerde aranıyor. Bu arada Beykoz'da 22 yaşında bir delikanlı, babası gemici. Babası eve işaret fişeği getirmiş. Gemilerde olur ya, hani bir tehlike olur, bir şey olur. Havaya işaret fişeği atarsın diğer gemilere ya da karaya haber vermek için. Bu işaret fişeğiyle eğlenmek istemiş bu delikanlı. Nasıl çalışıyor? Ben buna bir bakayım. Ablacığım gel sana da göstereyim. Bak işaret fişeği babamın getirdiği. Acaba havai fişeği gibi mi bu filan derken mekanizmasını çalıştırmış. Arkasına fırlamış işaret fişeği havaya ve karşıda orman varmış, ormana düşmüş. Beykoz'u bilenler bilir. Oralar hep ormanlık, koruluk, ağaçlık. Ormanda 200 metrekare bir alan tutuşmuş. Bu adam da hemen polisi aramış, 112 aramış. Ya ben bir şey yaptım, işaret fişeği attım, ormana düştü, orman yanıyor. Lütfen itfaiye gelsin, lütfen benim bir günahım yok işte. Merak ettim nasıl çalışıyor diye, orman yanıyor, lütfen gelsin filan. Neyse ki gelmiş, itfaiye söndürmüş. Polisler de bu arkadaşı alıp götürmüşler ve şimdi hapiste. Hapiste Alihan Aksoy. Orman yakmak, kazayla da yaksan suç kardeşim, dikkat edeceksin. Eğlence için işaret fişeği mi ateşlenir? Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul Valiliği bu olay üzerine karar almış. Şehirde havai fişek, meşale, işaret fişeği kullanmayı ve satmayı Ekim ayı sonuna kadar, Kasım'a kadar yasaklamış. Yani İstanbul'da düğün yapanlar, yapacak olanlar, havai fişekleri falan atıyorsunuz ya, havaya atamayacaksınız. Tam da düğün zamanı atıyorlar. Atıyorlar, zenginler yapıyorlar. Evet. Neden bana cevap vermiyorsun diyor bir arkadaş. Ay Yıldız Türkiye çok oldu. Ne yapacağız? Ya Ay Yıldız, yangınlar çok oldu demek istiyorsun değil mi? Maalesef. Maalesef bıktık ya. Bana cevap vermiyorsun diyen arkadaş yazsana ne demek istediğini. Bilal abi, anneannemle yine ekran başında yeni severek. Nilay Demirtopuz, anneannene söyle sana muhallebi yapsın. Rahmetli anneannem bana hep muhallebi yapardı. Anneanneye sevgiler Nilay. Görüyor mu anneanne beni? Benim rahmetli anneannemin dişleri takmaydı arkadaşlar. İşte 70 yaş civarındaydı. Ben 14 yaşında filan. O 70 yaş civarında dişleri takmaydı. Eskiden takma damaklar vardı yaşlar için. İmplant falan yoktu o zaman. İmplant son 15-20 senedir, 20 senedir var. Anneannem damaklarını çıkarttırırdım ben. Çünkü çıkarttığı zaman damakları buraları büzüşüyordu. Böyle çok ihtiyar nineler yani böyle peltek peltek konuşur ya. Çok hoşuma gidiyordu anneannemin o hali. Anneanneciğim ne olur damaklarını çıkar diyordum. Yanaklarını öpüyordum. Dayanamıyordu. Ya önce diyordu ki git oğlum ya, uğraşma benimle, eğlenme benimle. Eğlenme benimle. Anneannem lütfen ya, çok hoşuma gidiyor ne olur. Çıkartıyordu, öpüyordum yumuşacık. Ne güzel kokuyordu ya. Bebek gibi kokuyordu. Bebekler nasıl kokar? İnsanlar yaşlanınca arkadaşlar tekrar bebekliklerine dönüyorlar ya. Hakikaten boynu falan nasıl kokuyordu anneannemin. Hala bak şimdi andım, Allah rahmet eylesin. Kokusu burnuma geldi sanki. Benim muhallebi yaptığımı iyi bilirdi. Ben onu o kadar çok severdim ki kendi evimiz anneannemin evi arasında 1 kilometre vardı. Giderdim onda kalırdım. O yalnızdı çünkü dedem rahmetli olmuştu. O da benim arkadaş olarak bir nefes olsun evde diye çok sevinirdi ben gittiğim zaman. Beni mutlu etmek için benim sevdiklerimi yapardı. İşte kıymalı böreği çok severdim. Yazın vişne suyuyla kıymalı börek, aman. O zaman evlerde fırın yoktu biliyor musunuz? Mahallenin fırınına götürürdük. Böyle tepsiyle. Bu benim söylediğim 50 sene önce.
Yarım asır. Mahallenin fırınına götürdük, orada pişerdi. Fırında mesela karnıyarık yapardı. Anneannem misafir geldiği zaman bir tepsi fırına ben götürürdüm. Hey gidi günler hey. Afra ve Mert. Afra ve Mert'i yazıyorsunuz. Kızı çekip öpüyordun. Öyle bir şey yok diyorsun Mert. Kızı öpüyordun. Çektin dudaktan öptün kızı. Evet Mert Ramazan Demir sana söylüyorum ama dün gazeteci arkadaşlara, muhabir arkadaşlara öyle bir şey yok diyorsun. Yani sana soruyorlar, ilişkiden konuşalım, ilişkinizden konuşalım. Nasıl gidiyor ilişkiniz diye. Giderken Toton'u dönüp gidiyorsun böyle. Toton'u muhabirlere dönmüşsün. Binanın içine gireceksin. Giderken öyle bir şey yok diyorsun muhabirlere. Ama kızı çekip öpen sen değil miydin? He? Dublörün müydü? Oyuncusun ya. Dublör yok canım. Dublörün değildi. Sendin. Mert Ramazan Demir o sendin. Kızı öptün dudaklarından. Sonra o kızın Bodrumlu o kız olduğu söylendi. İsmine gerek yok kızın ya. İsmine gerek yok. O kızın estetikli olduğu da söylendi ama bunlara gerek yok ya. Kız benim için şey değil ya, önemli bir konu değil. Burada biz Mert için konuşuyoruz. Afra Saraçoğlu için konuşuyoruz. Yani onların yanındaki diğer üçüncü şahıslar bizim için önemli değil. Öyle bir şey yok diyorsun bir de Mert. O konuya geleceğiz şimdi. Birazdan geleceğiz. Bu arada beğen sayısı hala 100 olmadı ya. Neden bu kadar azız? Neden bu kadar beğen de az? Şimdi Osimhen konuşsaydık, burası spor kanalı olsaydı 5000 kişi olurdu. 1000 tane de beğen olurdu. Fenerbahçeliler artık seyretmiyorlarmış. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümidi yok diye çok kızıyorlar Ali Koç'a. Bir an evvel Ali Koç gitsin, kongre olsun. Ondan sonra haberleri, spor haberlerini seyredeceğiz diyorlar. Yeter artık diyorlar. Ümidimiz yok bu adamdan. Bak hala transferler, 2 tane transfer geliyor demişti Ali Koç. 3 gün içinde bak neredeyse yarın mı bildirecek Şampiyonlar Ligi listesini Fenerbahçe, öbür gün mü bildirecek? O gün geldi çattı. Hala Şampiyonlar Ligi elemelerinde, ön elemelerinde Fenerbahçe'nin hangi 11 ile çıkacağı, bırak 11'i, 22 kişilik liste belli değil. Transfer. Skriniar bitti diyorlar. Skriniar'ın kulübüyle kendisiyle anlaştık diyorlar. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konuş. Bilal Özcan yazıyorsunuz biliyorum ama Skriniar niye uçağa binip gelmiyor ki ya? Mert Ramazan Demir halı saha oynuyor biliyorsunuz değil mi? Beykoz'da, Şile'de abileriyle. Evet. Yani bu yangınlar, orman yangınları yüreğimizi yakıyor. Neyse ki Bursa'daki hariç hepsini söndürdük diyor Sayın Bakan. Bu güzel haber. Yenisi başlamasın ne olur. Bu hainleri yakalayın. Ormanları yakan hainleri yakalayın. Demet Özdemir sevenlere bir haber okuyayım mı? Onur Akay'dan Afra ve Mert'le ilgili haberler var mı? Onur Akay'la bugün konuşamadım Onur Akay'la. Dolayısıyla Onur Akay'la canlı yayın yaptığımız zaman size yeni bir şeyler anlatacaktır mutlaka. Demet Özdemir'in başrolde yer aldığı Adım Farah dizisi dün arkadaşlar İtalya'da gösterime girdi. İtalya'da yayınlanmaya başladı ve çok büyük ilgi çekti. Demet Özdemir'i çok seviyor İtalyanlar. Daha evvel oynadığı diziler İtalya'da yine gösterilmişti İtalyan televizyonlarında. İtalyan sosyal medyasında dün gece Demet Özdemir en çok konuşulanlar arasındaydı arkadaşlar. Twitter'da Demet Özdemir dün İtalya'da bayağı bir yüksek etkileşim aldı. Mediaset Infinity'de Demet Özdemir döndü başlığı atıldı. İtalya'da Adım Farah dizisinin Engin Akyürek'le oynadığı dizinin gösterime girmesi onun İtalyan hayranlarını çok mutlu etti. Demet Özdemir iyi bir oyuncu. Demet Özdemir işini iyi yapıyor. Gerçekten çok iyi yapıyor. Kamera önünde çok iyi. Yeni dizisini izliyor musunuz? Kanal D'deki dizisini izliyor musunuz? Ben her hafta izleyemiyorum.
Ama müsait olduğum zaman büyük bir ilgiyle, merakla takip ediyorum. Bazen YouTube'dan açıp sonradan bakıyorum. Bazen anlatıyorlar. Ya diyorlar dün akşam şu sahneler vardı. Çağatay Ulusoy'un, Demet Özdemir'in. Sırf o sahneleri buluyorum, onları izliyorum. Vaktim olmasa da. Haberlerini de takip ediyorum. Çağatay da zaten iyi bir oyuncu. Çok çapkın. Yere bakan, yürek yakan, saman altından su yürüten Çağatay Ulusoy. Yani çok çapkın. Çağatay Ulusoy bir de yaşça kendisinden büyük olan kızlara, kadınlara da bakıyor. Yani onlara da kapılabiliyor. Bazı erkekler böyle ya. Halbuki yaşı yaşına denk olsa daha doğru değil mi arkadaşlar? Yani ünlü de olsan, ünsüz de olsan bir ilişkiyi yaşayacaksan, kadınsın ya da erkeksin, kendi yaşına uygun, kendi yaşına yakın ya da birisiyle beraber olman daha mantıklı değil mi? Sorunlarınızı, dertlerinizi, sevinçlerinizi, mutluluklarınızı, acılarınızı paylaşmanız daha mümkün olmaz mı? Daha iyi anlamaz mısınız birbirinizi? Yaşlar birbirine yakın olursa. Afra ile Mert'in birbirine yakındı yaşları. Ama onları da ayıranlar oldu. Konuşacağız. Afra'yı konuş diyor. Afra'yı konuş diyor. Beğen sayısı hala 100 olmadı, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu arada abone olmayanlar var. Takip edenlerin içinde, beni takip edenlerin içinde dün baktım %55 abone olmayanlar. Bana abone olmadan izleyenler. Aşk olsun ya. Madem izliyorsunuz abone olsanız arkadaşlar. Yani size Bilal Özcan yayında bildirimi de gelmiyor. Ama yayınımı takip ediyorsunuz. Saat 18'de bazen biraz geç kalıyorum. 18.20'de, 18.10'da canlı yayın yaptığımı biliyorsunuz. Geliyorsunuz. Niye abone olmuyorsunuz anlayamıyorum. Eğer ilgi duyuyorsanız magazine, ilgi duyuyorsanız anlattıklarıma lütfen ama lütfen ne yapmanız gerektiğini, yoksa Tarçın söylerse. Tarçın neredesin? Tarçın! Tarçın'ın ıslığı. Bence de çok haklısın Bilal abi diyor. Nilay sen de çok haklısın. Teşekkür ediyorum Nilay'cığım. Bir şey bulamadınız mı diyor Vildan Sargut. Bir şey arıyordum ama Tarçın'ı arıyordum. Bulamadım. Tarçın nerede? Tarçın gelir misin? Gel, seni çağırıyorlar. Bak burada, gel. Gel, görmek istiyorum. Gel buraya ama lütfen. Lütfen Tarçın. Gel. 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 Tarçın gelir misin? Ya havlama, buraya gel. Hakan Özakmak. Hakan Öztokmak size abone olmayı çok istiyorum diyor. Ol o zaman kardeşim. Ol o zaman. Hakan Öztokmak. Ay Yıldız Afra bence Mert'i askerden önce terk etti. Mert onu kıskandırmak için kızlarla. He. Anladım. Yani sen öyle düşünüyorsun, öyle mi? Anladım. Peki, rap şarkıcısı Lebebel C5'in arabasını gördünüz mü arkadaşlar? Hav Hav şarkısını yapan Süleyman Burak Bodur gerçek ismi. Arabasını gördünüz mü? Arabasının değeri ne kadar? Bilen var mı? Yalı Çapkını falan, ben diyor Çağatay Ulusoy'a bayılıyorum diyor. Ben de çok beğeniyorum oyunculuğunu. Hav Hav şarkısını söyleyen C5'in arabasının değerini bilen var mı? Bir tahmin edin ya. Çok güzel bir dizi. Almanya'da sevgiler saygılar sunuyorum. Fatma Aslan. Almanya dedin de Dilek Şenyurt burada mı? Dilek Şenyurt aranızda mı? Dilek Şenyurt özel takipçi, özel üye Dilek Şenyurt. Birkaç gündür Dilek Şenyurt'u anons ediyorum. Canlı yayınlarıma katılmıyor ama çok teşekkür ederim. Sağ olsun. İlgi duyuyor, ilgi gösteriyor. Geçen sene de özel üyemdi. Geçen sene de ben canlı yayınlara ara vermiştim.
televizyonla yaptığım kontrat gereği YouTube'da yayın yapamıyordum ekranda olduğum için. Sözleşmem öyleydi kanalla. Kanalda olduğum müddetçe YouTube yayını yapmadım. Sözleşmem gereği tekrar söyledim. Dilek Şenyurt ondan önce ben YouTube yaparken yani geçtiğimiz senelerde hep benim üyemdi. Özel üyelerimden biriydi. Şimdi başladım hemen başlar başlamaz tekrar özel üyem oldu kendisi ve soruyorum burada mı? Buradaysa onunla görüşmek istiyorum. Fatma Yıldıran gördüm seni. Ay Yıldız, Arto'yu seyretmedim ama başarılar diliyorum. Arto'ya da dün diledim buradan. Sinem Yıldız da benim eski partnerim. Arto'yla da beraber çalıştık. Oradaki yeni kız arkadaşı tanımıyorum. O moderatör olan genç arkadaşı tanımıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon geçirirler. Yalı Çapkını falan Çağatay Ulusoy'u seviyorum. Evet. Beyaz Magazin gidiyor abi artık. Sen orada olmayacak mısın? Beyaz Magazin'i başka arkadaşlar yapıyorlar. Ben Bodrum'dayım. Mert yandı onu savunacak bir Mert öpmeden demedi. İlişkim yok dedi. Mert öpmedim demedi. İlişkim yok dedi. Yani nasıl oluyor? Yani öpüşmek bir kadınla dudak dudağa öpüşmek geçici de olsa bir ilişkidir yahu. Bir birlikteliğe birlikte beraber başlamışsınızdır. Yani bir gecelik ilişki dahi olsa o ilişkidir arkadaşlar. İlişkim yok demedi ne demek? Şöyle söyleyebilirdi. Eğer senin dediğin gibi ise ilişki nasıl gidiyor dedikleri zaman dönüp o bir kerelik ilişkiydi. Bir günlük ilişkiydi. Evet gördüğünüz doğru öpüştük bir gecelik ilişkiydi. İlişki yok ne demek? İlişki vardı orada. Ama Afra ile Mert'in ilişkisi öyle bir şey değildi. Onların ilişkisinin ömürlük olduğunu zannediyordu insanlar. Öyle bir görüntü verdiler uzun süre. Bak diyor ki Ay Yıldız bir günlük denilmez kıza ayıp. Kız şimdi anladı mı peki ne kadarlık olduğunu? Kız biliyor mu şu anda ne kadarlık olduğunu? Yani Mert'in koruması gerekmez mi beraber olduğu insanları? Dolayısıyla bu en son olayda bu kızı onore etmesi gerekmez miydi? Sonuçta o kızla öpüşüyorsun. Belki daha fazlasını yaptın, belki yapmadın ama o kızla bir gönül alışverişi olduğunu anladık öpüştüğünüz zaman. Kızın gururunu, onurunu koruması gerekmez mi? Şöyle dese bile anlarım arkadaşlar. Şöyle söylese bile anlarım. Bakın nasıl söylese bile anlarım. Evet o arkadaşla birbirimize yakınlaştık. O arkadaşla yakınlaştık. Ama olmadı. Sonra bitirdik ilişkiyi, ayrıldık. Bunu demiş olsa bile kızı kollamış oluyor anlıyor musunuz? Ona bir değer veriyor. Onun kısa bir süreliğine de olsa beğenip onunla yola çıktığını ama sonra karşılıklı yanıldıklarını anlayıp ilişkiden vazgeçtiklerini, geri döndüklerini söylese yine kızı kollamış oluyor. İlişki yoktu demek kızın kendi kendisine gelin güvey olması anlaşılır bir. İlişki yoktu demek erkeğin kadından faydalandığı anlaşılır. 2. İlişki yoktu demek bizlerin gördüğünün ne olduğunu sorgulatır. Biz yanlış bir şey mi gördük? Koruması lazım. Erkeklerin ne olursa olsun kadınları koruması lazım. Çünkü kadınlar çok daha çabuk toplum tarafından incitilirler. Kadınlar çok daha çabuk toplum tarafından böyle durumlarda kınanırlar. Şimdi o kız sosyal medyasını açmıyor. Açmıyor değil, açamıyor bence arkadaşlar. Sadece Afra Saraçoğlu'nun fanları ona
olmadık şeyler yazıyorlar diye değil. Bu anlamda da, söylediğim anlamda da kızcağız herhalde çok rahatsız oldu. Mesela Sinan Akçıl'a kızarlar. Çok çapkın Sinan Akçıl diye. Bir kızla beraber olur, sonra ayrılır, ilişkiyi bitirir diye. Ama Sinan Akçıl o süreç içinde ilişkisiyle ilgili soru sordukları zaman kabul ediyor. Ece Erken'e ettiği gibi. Ece Erken'le ilgili çok onun asaletini öven, onun asil olduğunu, onun değerli olduğunu, onun kıymetli olduğunu söyleyen, anlatan sözler söyledi mesela Sinan Akçıl. Belki Sinan Akçıl bunları söylerken Ece Erken'le ilişkisini bitirmeye karar vermişti belki. Ama kızı kamuoyunun karşısında onore ediyor. Onun değerli olduğunu söylüyor. Adamlık böyle olması lazım, öyle değil mi? Bilmiyorum yani. Onu yok farz etmek, onu hiç yaşanmamış birisi gibi göstermek. Bilmiyorum, bekarsın sonra. Saklayacağın ne var? Beğen sayısı beğen sayısını biraz artırmanız mümkün mü acaba, benim moralim yerine gelse? Bak ne yazmışlar. Şimdi konuştuğumuz konuyla ilgili arkadaşlar. Adam yanına eğitimli figüran almış. Paydos edince göndermiş. Bakın ne yazmışlar. Bu kız için yazılmış bu. Yani böyle bir şeye katılmak mümkün değil. Bunu yazan eşektir. Yani böyle bir şey yazılır mı? Yani adam yanına eğitimli figüran almış. Paydos edince, hani set paydos edilir ya, göndermiş. Böyle bir şeye katılmak mümkün değil. Yazmayın böyle şeyler. Ama işte kızını onore etmezse, erkek kızı kullandım attım havasında, öyle bir şey hiç yaşanmadı bile. Yani kim o, öyle bir şey mi vardı? Siz ne gördünüz? Yanlış gördünüz. O ben değildim de diyebilirdi Mert Ramazan Demir. O öpüşen, o gördüğünüz ben değildim de, iyi ki öyle demedi. Onu da diyebilirdi. Öyle bir hava vardı bir ara. Totosunu gazetecilere dönüp konuşurken belki son anda söylemekten vazgeçti. Yok öyle bir şey dedi, gitti. O ben değildim de deyip gidebilirdi. Yazık ünlülerle çıkan kızlara. Yazık ünlülerle sevgili olma hayali kuran kızlara. Vazgeçin bu hayallerden. Vazgeçin. Davul dengi dengine çalar. Kendiniz gibi, kendi ayarınızda bir arkadaş bulmaya gayret edin. Ve annenizin babanızın sözünden çıkmayın. Genç kızlar, özellikle size söylüyorum. Erkekler de öyle tabii de, çocuklar, gençler. Annenizin babanızın sözünden çıkmayın. Yanılırsınız, kandırılırsınız, kullanılırsınız. Mert Ramazan Demir'le ilgili konuşacağım bir şey daha var. Bir de bana diyorlar ki, ya Bilal abi sen niye Mert'e çok çatıyorsun, çok işte Mert'le ilgili çok sert konuşuyor. Hayır efendim, değil ya. Bunlar konuşmamız gereken şeyler. Öyle değil mi? Soruyorsunuz. Sizler hepiniz benimle yazışan, beni takip eden değerli kitlenin %70'i bayanlardan, kızlardan oluşuyor. Ben sizi savunuyorum ya. Mert'in özelinde değil bu anlattıklarım. Mert'in özelinde gibi gelebilir, konuşabilirim. Örnek vererek Mert'i. Aslında genel olarak şöhretli insanların hayaline kapılmayın. Erkeklerle, genel olarak tüm erkeklerle de ilişkili kurarken hep denginize uygun olarak, davul dengi dengine, hele bu sosyal medyada aman nasıl kandırırlar sizi. Kandırıyorlar da zaten. Nasıl kandırırlar sizi. Sadece ünlüler değil. Ünlüler içinde de çok var ava çıkan. Aman dikkat edin. Bir de ünlülerin hesaplarını falan çalıp da kızlara tuzak kuruyorlar.
Allah cezalarını versin. Level C5'in arabası, Hav Hav şarkısını söyleyen rap şarkıcısının arabası, satın aldığı araba 50 milyon lira. Hav Hav şarkısından öyle bir para kazandı ki dünya çapında o kadar çok tıklandı ki her platformda. Sadece o değil tabii, bu arkadaşın başka güzel şarkıları da var. Yani güzel derken gençlerin, rap'i sevenlerin çok takdir ettiği, çok beğendiği şarkılar da var. Bazı şarkılarının müziğini ben de beğeniyorum. Ancak müziğe de çok daha fazla emek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şarkıya, müziğe çok daha fazla uğraş verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim çok tarzım değil o yüzden. Mert'i linç etmişler, hapse girecek filan. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Nihal Sapanlı kendi kendilerini korusun. Kendi kendilerini nasıl koruyacak ya? Çocuklar, gençler, genç kızlar kendi kendilerini koruyamaz arkadaşlar. Yani onlara büyükleri, aile büyüklerinin mutlaka yol göstermesi lazım. Yanlış yaparlar, hata yaparlar. Mert'le ilgili konuşacak çok konu var. Evet, Güzde Duran, Fikret Orman, Yunan adalarında Fikret Orman'ın, milyarder Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Genel Başkanı eski, manken Güzde Duran, televizyondaki İşte Benim Stilim yarışmasının jüri üyelerinden biri, evli, 2 tane çocuğu var, hala evli, ancak Fikret Orman'la aşk yaşıyor. Ve Yunan adalarında, bu Bodrum'a yakın adalardan birinde sirtaki oynayıp uzo içiyorlar ve aşk yaşıyorlar. Paros adasında aşk yaşıyorlar. Nasıl ya, biz hangi çağdayız? Nereye geldik ya arkadaşlar ya? Yani evli bir kadın, evli ya, evli, nikahlı, 2 tane çocuğu var. Kocasından henüz boşanmadı. Ama bir ilişki içinde. Kocası Adnan Aksoy. Çok beyefendi bir insan. Çok, kendisiyle telefonla konuştum bir kere. Çok beyefendi bir insan. Hakikaten uzun bir konuşmaydı bizimki. Yani müsaade edin de ben de insan sarrafı olayım. Meslekte 48 senem oldu. Magazin gazetecisi olarak işini yapan, gazetecilik, magazin gazeteciliği yapan, yaşayıp yaşayan en kıdemli gazeteciyim çok şükür. Ve bu işi Allah izin verdiği sürece de yapmak istiyorum. Dolayısıyla hem mesleki tecrübe hem hayat tecrübesi, bir insanla konuştuğumuz zaman telefonla da olsa onunla ilgili bir fikir oluşmasına vesile oluyor, tecrübe. İnsan sarrafı olduk bu işte. Kimlerle karşılaştık, kimleri gördük. 1000'den fazla insanla röportaj yapmışımdır. Bakın, mübalağa etmiyorum. Binlerce röportaj, binlerce haber, binlerce ünlü, yerli ve yabancı. Dolayısıyla kimin doğru söylediğini, kimin yanlış söylediğini anlayabilecek, idrak edebilecek, yorumlayabilecek çok şükür durumdayım. Adnan Aksoy çok beyefendi ve doğruları konuşan bir insan. Kim ne derse desin. Güzde Duran darılsın. Bir de benim huyumu bilirsiniz. Beni yıllardır takip edenler bilirler. Ben doğru bildiğimi konuşurum. Bileğimi kesseniz yine de doğruyu söylerim. Git boşan Güzde Duran, ondan sonra ne yaparsan yap. Fakat evliyken, bir de senin 2 tane çocuğun var. Kızın 16 yaşına geldi. Kızın seninle konuşmuyormuş. Kızın seninle görüşmüyormuş. Ve kızınla oğlun da pırlanta, 12 yaşında, 13 yaşında. Kızınla oğlunla görüşmeye, onları görmeye İtalya'ya gideceğini, onların yanına gideceğini, onlar babasının yanında, elin çapkın adamıyla, Fikret Orman çapkınlığıyla, yani hep haberlerde işte şununla sevgili, bununla sevgili, sosyetten şununla beraber. Mehmet Ali Erbil'in boşandığı eşiyle birlikteydi. Haberlerini okuduğumuz bir insan. Madem bu kadar çok vaktim var, televizyon programına ara verildi. İtalya'ya çocukların yanına gitsene Güzde Duran.
Kızınla oğlunu ziyaret etsene, onlarla görüşsene. Onların okul düzeni falan her şeyleri İtalya'da ve onlar Türkiye'ye senin yanına gelmek istemiyorlar. Sen de onları almak istemiyorsun zaten. Ve kızın seninle görüşmüyormuş. Kızın seninle görüşmüyormuş. Eğer bunun aksi ise lütfen söyle, ben de bunu yayınlarım. Sana kızdığı için seninle görüşmüyormuş. Adnan Aksoy, senin Fikret Orman'la görüntülerin çıktığı zaman, el ele görüntüleriniz çıktığı zaman İstanbul'da şöyle bir açıklama yaptı. Boşanma davası sürerken bu görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kabul edemez. Bu davranış çocuklarımıza karşı bir ihanettir dedi. Yazık. 16 yıllık evliliğiniz var ve şu gelinen nokta gerçekten yazık. Ben arkadaşlar bunu kabul edemiyorum. Ünlü olsun, ünsüz olsun. Yani boşanmadan bu şekilde bir ilişkiyi sürdürmek ve kamuoyunun gözü önünde. Bu kötü bir örnek, yanlış bir örnek. Türk örf adetine uymayan bir davranış örnek. Git boşan ondan sonra. Yani yanlış. Göstere göstere. Neyse, canımı sıktı bu konu. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Aslında konuşulacak çok daha fazla başka yönleri de var. Evet arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun eşini gördünüz mü? Paris'ten görüntülerini gördüm bugün. Paris'te bir işbirliği yaptığı, reklamlarında oynadığı bir firmanın çekimleri için gitmiş. Kocası burada çocuklarla böyle çalışan kadınlara, ekmeğin peşinde olan kadınlara, işini yapan kadınlara, dik duran kadınlara ve başarısını sürdüren, her şartta sürdüren kadınlara bayılıyorum. Helal olsun. Yani benim kocam çok varlıklı, çok zengin, çok meşhur. 2 tane de çocuk yaptım. Ben artık bundan sonra evde vakit geçiririm, işte gezerim, dünyayı gezerim. Kocam çalışıyor nasıl olsa falan diye düşünmeden, şimdi televizyonda da bir reklamı oynuyor değil mi? Bir banka reklamı mı? Mor renk hakim ekranda. Gördüm ve çok beğendim. Kendisinin de öne çıktığı bir reklam. Fahriye Evcen de evde oturmaktan bıkmış. O da bir diziye başlıyor. Bilmiyorum ama şimdi diziler o kadar zor durumda ki arkadaşlar. Televizyonlar öyle zor durumda ki reklam verenler reklamı bayağı kıstılar. Biliyorsunuz geçen gün bu konuyu konuşmuştuk. Yılda normalde Türkiye'de en az minimum 75-80 dizi başlarken Eylül-Ekim sezonunda bu sene 20 tanesi başlayacak diye geçenlerde bir haber vardı. Eğer 20 tanesi başlayabilirse öpüp başınıza koyun. Bakın 20 tane dizi başlayacak diye. Bugün çok uzatmak istemiyorum yayını. Çünkü de Mert Ramazan Demir ve Afra ile ilgili konuşacağız. Çünkü niyet başka, bir de yola çıkınca hesap kitap önüne geldiği zaman yapılabilecek, bilinecek mi, çekilebilinecek mi? Çünkü sektör o durumda şimdi. Prodüksiyonlar, hesaplar, kitaplar yapılıyor, kadrolar kuruluyor, senaryolar hazırlanıyor. Ama bakalım reklam veren, Eylül'de sezon açılacak ve bütün ümidi insanların Eylül'de reklam piyasası da canlanacak şeklinde. Eğer olmazsa, eğer canlanmazsa, eğer İsrail, İran'a, işte ne bileyim ben Gazze'ye, Rusya, Ukrayna'ya bomba yağdırırsa, iç siyasette ilginç gelişmeler olursa,
dış siyasette ilginç gelişmeler olursa o zaman yeni dizilerde biraz zor başlar. Çünkü ekonomiyi etkiliyor bu tür olaylar. İnşallah her şey güzel olur diyelim. İnşallah her şey güzel. Bu dizileri yarın konuşalım ve dilerseniz sizler de özel üye olabilirsiniz. Bunun için katıl butonuna basıyorsunuz. Bunun için YouTube sayfama gelip YouTube sayfamda katıl butonuna basıyorsunuz ve yönlendirmeleri takip ediyorsunuz. Özel üyelerimle onlara yorumlarda yanıt önceliği vereceğim. Yorumlarda yanıt önceliği. Onların mesajlarını, yorumlarını herkesten önce okuyacağım ve cevaplandıracağım. Onlarla sosyal medyada karşılıklı takipleşeceğim. Haftada 2 kere özel üyelerle YouTube'da görüntülü canlı yayın yapacağım ve onların sorularını face to face yanıtlayacağım. Özel üyelerin böyle bir ayrıcalığı var arkadaşlar ve dilerseniz süper etiket, süper chat de kullanabiliyorsunuz. Geldim. Sen mi geldin beni almaya? Tunzale diyor ki Kerimova, Tunzale ne değişik isim Kerimova. Mert Afra'nın gözlerini unutmaz. Afra ile Mert'i çok seviyoruz ama Mert ara sıra yaramazlık yapıyor. Bunu söyleyen YDTD. Çiğdem Aslan Argun. Onur abi nerede? Onur Akçay'da. Yalı Çapkılı fan adı ne diyor? Selin Tosun biraz zaman verelim diyor. Mert'in unuttuğu belli diyor Ayten. Çiğdem Aslan Argun, evet onu cevaplandırdık Çiğdem. Ayşe Gök, Afra'nın gözleri ne güzel. Evet, bazı insanların gözleri çok güzel. Afra'nınki de öyle. KSK. Bilal abi, Mert konusunda senin söylediklerine katılıyorum. Çok haklısın. Osman, Mert gözlükleri geri gönderdi mi? Osman Ulusan. Ay Yıldız ya, bilmiyorum, onu bilmiyorum. Gönderirse haberimiz olur ama. Yalı Çapkını fan, sıkıntıdan Yalı Çapkını izliyorum, eski bölümleri. Ya Mert'e kızıyorum da kızamıyorum da. Benim adım Rabia diyor. YDT'de. Ya Mert aslında şeytan tüyü var Mert'te. Mert Ramazan Demir'e evet Afra'yı üzdüğü için Afra'yı sevenler kızıyorlar ama Mert Ramazan Demir de kendisini sevdirdi be arkadaşlar. Hepimize sevdirdi. Herkese sevdirdi. O çocukça onun güzelleri de var. Mimikleri de var. Özellikle Afra'nın karşısında, sevdiği kadının karşısında çocuklaşıyordu zaman zaman. Bunu dizide de görüyorduk. Özelde de bazı kamera arkasında da görüyorduk. Dizide de görüyorduk. Kamera arkası görüntülerde de görüyorduk. Öyle çocuk halleri var Mert Ramazan Demir'in ve kadınlar onu çok yakışıklı buluyorlar. Ailesi de çok iyi bir aile olduğu için Mert Ramazan Demir, hani derler ya, maça 1-0 galip başlıyor. Böyle bir peşinen bir güven alıyor insanlardan Mert Ramazan Demir. İyi bir ailenin evladı. Kardeşleri hepsi değerli insanlar. Annesi, babası Allah yolunda insanlar. Mert Ramazan Demir de tırnaklarıyla kazıya kazıya oyunculukta başarıya ulaşmış bir isim. Böyle bakınca Allah yolunu açık etsin diyoruz. Keşke Afra Saraçoğlu'nu üzmeseydi. Yalı Çapkını falan. Bakın şimdi diyorlar ki bana, bunu da söyleyeceğim ama beğen sayısı neden böyle bugün ya? Niye böyle bugün beğen sayısı? Beğenmiyorsanız bu sohbeti arkadaşlar, o zaman yani ne yapayım yani? Eğer beğeniyorsanız beğen sayısının da ona göre olması lazım. Ama beğenmeyi mi unutuyorsunuz? Beğen yapmayı mı unutuyorsunuz?
beğen sayısı artarsa motivasyon oluyor, motive oluyorum ve daha rahat, daha içten konuşuyorum, daha konsantre olabiliyorum konulara. Bizim için YouTube'da yayın yapanlar için bu rakamlar önemli. Daha hesabımız daha rahat büyüyor. Anlatabiliyor muyum? Abone sayısı artınca, beğen sayısı artınca o zaman algoritmanın öne çıkaracağı hesap oluyorsun. Algoritma sana daha böyle bir iyi gözle bakıyor, daha değer veriyor. Bakın Mert'i konuşacağıma şimdi gittim algoritmayı konuşuyorum. Sırf beğen sayısı az olduğu için. Lütfen şunu 200'e getirelim. 167'deyiz. Neredeyse yayın bitecek. Evet. Şimdi diyorlar ki unutacağım diye endişe ettim söyleyeceklerimi unutmadım. Diyorlar ki arkadaşlar Afra terk etti. Afra Saraçoğlu kesti attı. Afra Saraçoğlu gazetecilerin Mert Ramazan Demir'i Cihangir'de gece yarısı görüntü kızlarla ya da işte dışarıda eğlenirken barda görüntülediği zaman gazetecileri bir de yukarıdan bir kız Mert'e evinin anahtarını atmıştı. Mert'in evine çıkmış. Mert'e aşağıya anahtar atıyor filan. Afra takipten çıktı. Engelledi hatta Mert Ramazan Demir'i. Sonra ertesi gün pişman oldu. Engeli geri aldı. Takibe başladı tekrar filan diyorlar. Yani ilişkiyi bitiren Afra diyorlar. Peki Afra'yı o hale getiren kim? Yani Afra'yı çıldırtan kim? İnsanlarda gurur diye bir şey var arkadaşlar. Yani Afra'nın da gurur koyması kadar doğal bir şey yok yani. Sorumluluk sahibi bir insan. Burada Mert'ten çıkalım. Afra'dan da çıkalım lütfen. Sonra diyorsunuz ki bana ya sen niye Mert'i linçliyorsun? Mert'ten çıktım. Afra'dan da çıktım. Sorumluluk sahibi bir insan, erkek ya da kadın partnerini düşünür. Doğru söylüyorsam doğru söylüyorsun yazın. Mert Ramazan Demir fanları özellikle. Bir ilişki içindeyken kiminle ilişki yaşıyorsan empati yapacaksın. Onu düşüneceksin. Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi karşı tarafa yapmayacaksın. Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi yaşamayacaksın, karşı tarafa yaşatmayacaksın. Gece saat 4'lere kadar Cihangir'in barlarında ne işin var? Al Afra'yı tak koluna, Afra ile beraber git Bebek barlarına, Taksim barlarına, Cihangir barlarına. Tak Afra'yı koluna. Sevgilin var senin. Niye elin kızlarıyla dans ediyorsun? Eğer bir grubun varsa grubun içine Afra'yı da sok. Sevgilini de sok. Güven ver. Mert konuşmayacaktım. Afra konuşmayacaktım. Onlardan bağımsız konuşuyorum. Senin sevgilin varsa sevgilinle dansa git. Sevgilinle eğlenceye git. Sevgiline güven ver. Bir kız sevdiği erkekle ilgili haber alamadığı zaman onun gecelere aktığını bilip de o gecelerden onunla ilgili haber alamadığı zaman çıldırır. Çıldırır. Kıskanır. Çıldırır. Beni aldatıyor mu? Ne yapıyor? Çünkü eğlenceye çok düşkün bir partnerse erkek ve sürekli olarak bunu yapıyorsa ve arkadaş grubu da başka kızlarla gezen bir yapıdaysa kız merak eder ve haber alamayacağı insan da haber alabileceği bir insan da yoksa o grubun içinde tam çıldırır. Haber almak istediği zaman da kendisine yanlış yalan bilgiler veriliyorsa yani eğer ilişkiyi kız bitirdiyse erkek onu o hale getirmiştir. Ocak ayında diyorlar ki ilişkiyi kız bitirdi. Tek taraflı niye bitirsin? O güveni göremedi. Aldatıldığını hissetti, kandırıldığını hissetti. Ben niye hep enayi durumunda devam edeyim diye düşündü. Bugün bir arkadaş yazıyor bana. İtalya'dan bir arkadaşım Mert Ramazan Demir'i seven bir arkadaşım. Dedim ki Mert Ramazan Demir güven vermediği için
Afra ilişkiyi bitirdi. Kız kendi gururunu kurtarmak için artık hep düşünme, düşün, kafayı yiyecek. Ağla ağla, düşün, kafayı yiyecek. Ah dedi ya o da. Ondan sonra dedi ki işte Mert onu hiç aldatmadı filan. Peki dedim Bali adasında ne yaptı Mert? Bali adasında yaşadıkları dedim. Biz buradan yakalıyorduk ya. Sizler yakalıyordunuz diskotekte kızlarla karşılıklı dans ederken karanlıkta görüntülerini. Biz yakalıyorduk kızın paylaşımlarından aynı odada kaldığını, Bali adasında, Endonezya'da bir başka adaya geçtikleri zaman gittikleri otelde aynı odada Yasir, Mert, o iki kız beraber kaldıklarını. Bunlar neydi dedim. O İtalya'daki bugün görüştüğüm arkadaşıma bana ne dese beğenirsiniz. Ama o zaman Afra ile yine sorunluydu, yine ayrılmışlardı. Yani Afra ile her tartıştığında başka kızlarla mı beraber oluyor, eğleniyor? Bu normal mi? Dolayısıyla Mert iyi bir çocuk olabilir, iyi bir insan olabilir. İyi bir aileye sahip olabilir. Demek ki bu ilişki evliliğe götürülemeyecekmiş. Bu ilişki evliliğe gidemeyecekmiş demek ki. Çok sevmiş, çok aşık olmuş Mert. Afra da öyle. Evliliği istemişler ilk başta o coşkuyla. Ama özellikle Mert evlilik insanı değil. Şimdi bu yaşta değil. İleride olabilir. Olgunlaşınca, 40-45 yaşına gelince, olgunlaşınca, hayata başka gözle bakınca. Bundan dolayı da Mert Ramazan Demir'i kınamamak lazım. Onun şu anda beğen sayısı 180, hala 180 ya. Bu 200 olmaz mı? Olmayacak mı? Allah onları mutlu etsin kendi hayatlarında. İnşallah her şey istedikleri gibi olsun. Yani peki Afra'nın yanındakilere ne demeli diyor Murat Uğur. Sence sömürmüyorlar mı? Ya tabii ki her ünlünün yanında onlarla birlikte, onların birlikte vakit geçirdikleri, güvendikleri arkadaşları oluyor. Yani sömürmüyorlar mı derken bu çok geniş bir konu, çok geniş bir, hangi anlamda sömürüyorlar? Hesapları Afra mı ödüyor anlamında söylüyorsun, yoksa psikolojik olarak mı sömürüyorlar? Anlamadım orayı. Hormonlar Bilal abi diyor Ay Yıldız. Tabii ki hormonlar çok önemli. Yalı Çapkını falan Mert'i çok seviyorum diyor. Mert'i, inanın bana, Afra Saraçoğlu'nu üzdüğü için Mert'e kızan pek çok insan da Mert'i çok seviyor. Çocuğun ne olursa olsun bir başarısı var ve işine çok odaklı. Kendi hayatı onu bağlar diyelim. Evet, o tarafını yarın konuşalım, olur mu Ayşe Gök? Mert Afra'yı alıp kameralara çıkarsın diyorsun. O tarafını yarın konuşalım. Arzu Özdemir çok teşekkür ederim. Yayını beğenir misiniz diye mesaj atmış. Teşekkür ederim. Beğen sayısı 200 olur inşallah. Bence Mert Afra'yı kaçırsın diyor. Yok. Şimdi bu kaçırma hikayesini biliyorsunuz. Yani Anadolu'da bir sürü kaçırma hikayeleri yaşanırdı eskiden. Kaçıracak, ondan sonra evlenecek. Mert öyle bir niyeti yok. Evlenme niyeti yok Afra'yla. Mert'in konuşma ile ilgili ne düşünüyorsun? Öyle bir şey yok dedi geçen. Ya onu ben anlattım burada. Konuştuk biraz evvel. Sen geç geldin herhalde yayına. Merve Mert. Canım Merveciğim, yayını bir baştan itibaren izlersen arada onu hep konuştuk. Arada o konuyu açtım ben.
Sude Gökmen biz de yardım edelim. Ay Yıldız diyor ki Afra'nın en yakın arkadaşı Afra'nın eski sevgilisiyle tatile gidiyor. Zerövşen Ehmedova, Afra Mert Ramazan Demir kimi birini tapabilmez, her istediği var. Nuray Yaylacı. Eğlenecek erkek var, evlenecek erkek. Mert Ramazan eğlenecek erkeklerden. Nuray'ın görüşü Mert Ramazan Demir eğlenecek erkek. Çiğdem Aslan Onur abiyle canlı yayın yap diyor. Medya Sakız, onlara buradan çok selam söyleyelim arkadaşlar hep beraber. Yayınımızda bir saati buldu. 190 beğendiyiz. 200 olursa çok memnun oluruz. Hep Mert'in üstünden geçiniyor. Selin Tosun dizide diyor. Bütün Selin Tosun niye öyle dedin Çiğdem? Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim yayınımı izlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Yarın yine buluşalım olur mu? Magazini en doğru şekilde, en çarpıcı şekilde benim yayınımda izlersiniz her zaman. Bekliyorum yarın. Yine dolu dolu bir program olsun yarın da. Yayınımız dolu dolu olsun olur mu arkadaşlar? Dostlarınıza tavsiye ederseniz Bilal Özcan TV magazin kanalını çok memnun olurum. Seviyorum sizleri. Siz seviyor musunuz beni? Yalan söylemeyin. Sevseniz beğen sayısı 200 olurdu çoktan. Yalan söylemeyin. Ama bu çiçekler için çok teşekkür ediyorum ve kalpler için hepinize. Peki tamam. Tarçına ısırtmayacağım sizi. Çok teşekkür ederim. 194 yaptınız. Ben yazdım okumadın diyor Günel Eliyeva. Günel okudum. Okumadın mı demin? Günel senin de okumadın mı ben? Ya beğenin diyor Yalı Çapkını falan. Yalı Çapkını falan çok teşekkür ederim. Çiğdem Aslan Bilal abi sabahtan beri o kızı övüyoruz. O kız Mert Demir'in sevgilisi Afra Saraçoğlu olduğunu bilebilir. Sevgili oluyor. Onlar yabancı insanlar, genişler. O kız kadın olarak bunu nasıl yapıyor? Çiğdem Akkoç. Evet seviyoruz Bilal abi. Teşekkür ederim. Familia Helvacı ne güzel kalpler bunlar. Ana Rodriguez, Selin İnan Esnamur, Ana Rodriguez hangi dilde yazıyorsun? İspanyolca değil mi? Murat Uğur, Afra ve Mert alkol çok kullanıyorlar. Ani kararlar veriyorlar. O kadar zararlı ki Murat alkol. O kadar zararlı ki gençler alkol ve sigaradan uzak durun ne olur. Hele o elektronik sigara sakın başlamayın. Başladıysanız çöpe atın. Kurtulun o illetten. Sigarayı da bırakın, kullanmayın. Alkolden uzak durun gençler. Benim size tavsiyem. İnsanı başka bir insan yapıyor. Kendinde olmuyorsun. Sapıtıyorsun alkol içince. Normalde yapmayacağın şeyleri yapıyorsun. Çiğdem Aslan Argun. Biz Afra ve Mert'i seviyoruz diyor. Evet Günel Eliyeva seviyoruz diyor Çiğdem. Yalı Çapkını fan. Abi Afra ve Mert'i yan yana gördüğümü hiç. Televizyonda gördüm. Yan yana görmedim. Ödül törenlerine, ilk ödül törenine gidecektim. Bir işim çıktı gidemedim. Mert'in de katıldığı bir ödül töreniydi. Ondan sonra zaten ödül törenlerine gelmedi. Yani benim sette de işim olmaz. Çok yoğun çalışan bir insanım. Öyle bir vaktim yok. Dolayısıyla görmedim. Onlar da çok çalıştılar bu son 3 sene zaten. Görmedim. Afra içmeden iyi olur. Afra da içmesin, Mert de içmesin. İkisi de içmesin. İçmesin. Maalesef o çevrelerde alkol çok. Eğlence sektöründe, dizi sektöründe, oyuncu sektöründe öbürlerine bulaşmasınlar. Yasaklı maddeye bulaşmasınlar. Uyuşturucudan uzak dursunlar. Aman diyeyim. Yasaklı madde çok tehlikeli. Gençler sakın denemeye filan, sakın sizi kandırırlar. Sakın. Aman diyeyim gençler. Peki arkadaşlar sizleri seviyorum. 199. Hadi bir tane daha beğen gelirse. Kalpler için çok teşekkür ederim. Süper Zeytin ve Çiğdem ve diğer arkadaşlar. Motorola servis. Çiğdem Aslan. Ne güzel nazar boncuğu. 200 oldu. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. 202 oldu. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ya ben gidemiyorum. Yine kalpler geldi. Okumam lazım. Günel Eliyeva.
Arzu Özdemir 201 oldu diyor. 204 oldu Arzu. 204'ü gördüm. Elanur. Bence Mert Afra'yı çok seviyor. Ben neden gidemiyorum? Hadi bay bay. Bay bay. Teşekkür ederim.